Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Serdar. Bugün sizlerle birlikte bu videoda Amerika'ya geldikten sonra İngilizce gelişim seviyem nasıl seyretti, bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Gelin hep birlikte videoya geçelim ve umarım bu video hepimiz adına faydalı, eğlenceli ve bilgi dolu olur. Hadi geçelim. Arkadaşlar ben buraya geldiğimde herhangi bir İngilizce seviyem yoktu. Çünkü daha önceden bunu tespit ettirmemiştim. Ancak çok düşüktü yani. Çünkü ben buraya gelmek için bir mülakata giriyorsunuz. Ben buraya geldiğim program Work and Travel programıydı. Zaten bunu videomda bahsettim. O videoyu da şurada bir yere koyarım. Da şurada şeyini çıkar, ona tıklarsanız izleyebilirsiniz. Ben buraya Work and Travel programıyla geldim ve bu programda mülakata giriyorsunuz arkadaşlar buraya gelebilmek için. Size buraya neden gelmek istediğinizi, işte okuduğunuz bölümü, mezun olduktan sonra neler yapmak istediğinizi vesaire, aileniz ne yapıyor onu vesaire soruyorlar. Tabii bunlara %100 İngilizce cevap vermek zorundasınız ve benim bunlara cevap verebilecek İngilizcem yoktu. Hatta o videoda da ben belirtmiştim. Ben bir hoca tutmuştum arkadaşlar ve bu mülakata yönelik ben bir çalışma yapmıştım. Soruları ezberlemiştim açıkçası. Dolayısıyla ben buraya geldiğimde arkadaşlar benim İngilizce seviyem gerçekten çok düşüktü. Yani ne anlayabiliyordum, ne konuşabiliyordum, ne okuyabiliyordum. Buraya geldiğimde dediğim gibi arkadaşlar ne anlayabiliyordum doğru dürüst, ne konuşabiliyordum. Yani sıfırdım neredeyse ya. Adam mesela çalıştığım yerde adam bana diyordu ki take it diyordu, yani al bunu diyor mesela bana, onu bile anlamıyordum arkadaşlar. Gerçekten çok zorluk yaşadım yani, sırf güler yüzümden kazandım ben. İnsanlar bana bir şey söylüyor, ben anlamıyorum, sadece evet böyle yapıyorum yani, gülüyorum. Çünkü başka diyebilecek bir şeyim yok. Gerçekten doğru düzgün bir şey bilmiyorum. Özetle arkadaşlar çok fazla bir altyapımda olmadığı için ben buraya neredeyse sıfır demeyelim. Çünkü lisede bir eğitim aldık. Onun öncesinde ben biraz çalışmıştım. İşte özel ders aldım dedim. Özel aldım dedim mi bilmiyorum, ancak özel ders almıştım biraz. Ama bunlar hep düzensiz olduğu için, birbirinden kopuk olduğu için doğru düzgün bir işe yaramadılar. O yüzden ben buraya neredeyse sıfır bir İngilizceyle geldim diyebilir miyim? Diyebilirim herhalde. Buraya geldikten sonra arkadaşlar hiçbir şey anlamıyorsunuz en başta. Dediğim gibi adam bana take it diyor mesela. İsmimi bile sordu, onu anlıyordum gerçi de. Sadece burada benim doğru düzgün diyebildiğim şey I am Serdar diyordum. Bir de I am from Turkey diyordum, yani bu kadar yani. Bunun ötesi bilmiyorum var mıydı? Şöyle ben de thank you. Ne farklı bir an oldu bu da. Neyse. Bunları söyleyebiliyordum, yani ismimi, nereden geldiğimi vesaire söyleyebiliyordum. Ardından arkadaşlar gitgide burada yaşadıkça, buradaki kelimeleri duydukça beyin bunu kodluyor. Yani sizin bir kulak dolgunluğunuz oluşuyor artık denilen şeylere göre. Mesela çok net hatırlıyorum ben. Arkadaşım yanımdaydı, Mehmet Ali Türk. Onun İngilizcesi bayağı iyi arkadaşlar bu arada. Mesela ben yanımdaki çocuğa bir soru soracağım mesela. Diyorum ki kanka bunu mesela ne diyeyim? Şunu bana getirir misin diyeyim mesela. Diyorum ki ne dersin? Can you bring it dersin değil mi? Mesela burada ben diyorum ki ya kanka can'i nereye koyacağım? You hangisi oluyor? You'yu mu kullanmam gerekiyor? He'yi mi kullanmam gerekiyor? Ne bileyim she'yi mi kullanmam gerekiyor? Ya bunları hep düşünüyordum en başta. Düşünerek oluyordu. Ancak zaman geçtikçe arkadaşlar artık bunu düşünmeden söylemeye başlıyorsunuz. Artık beyin onu düşünmeden otomatik olarak kodladığı için ve siz onu zamanla öğrendiğiniz için bunları düşünmeden bir anda hızlıca akıcı bir şekilde söylemeye başlıyorsunuz ve zaman geçtikçe kulak dolgunluğunuz da arttığı için karşı taraf size bir şey söylediği zaman, örnek veriyorum, ne diyor? There is a pencil diyor. Ne demek bu? Bir kalem var değil mi? Siz ama İngilizceniz iyi olmazsa siz orada sadece pencil'ı biliyorsunuz, örnek veriyorum. Ha diyorsun ki diyorsun pencil dedi. Bir şey var diyorsun. Kalemle ilgili bir şey söyledi. Sen orada sadece kalemi yakalayabiliyorsun. Ama zaman geçtikçe derizi de öğrenince, deriz de bir kalıp aslında değil mi? Kalıplar, zaten kalıplar üzerinden yürüyor bir yandan İngilizce gelişimi de. Bu sefer ne oluyor? Sen derize pencil'ı duyduğun zaman bir kalem varı direkt anlıyorsun. Dolayısıyla zaman gerektiriyor biraz arkadaşlar. Yani kulağınızın dolması, kelimeleri tanımanız, beyninizin onu kodlaması, bunlar için hep zaman gerektiren bir süreç. Ben görüyorum mesela adamlar 2 ayda İngilizce diyor, 3 ayda İngilizce. Abi nasıl oluyor bu ya? Gerçekten nasıl oluyor? Yani ben gerçekten buraya geleli yaklaşık 10 ay oldu.
Ama yani 10 ayda bile doğru düzgün hala konuşamıyorum. Çok eksiğim var ve ben arkadaşlar geldiğimden şu İngilizce seviye, şu anki seviyemden de bahsedeceğim birazdan. Düşük seviye bir İngilizceyle geldim ve burada bir hayat mücadelesi veriyorsunuz. Dilini bilmiyorsunuz, kültürünü bilmiyorsunuz, yaşadığınız kasaba zaten bize nasıl söyleyeyim? Ben bir gay kasabasında yaşıyorum arkadaşlar. Tam gay değil, eşcinsel ama gay popülasyonu çok daha yüksek. Burada mesela bu adamların kültürü çok farklı. Ya bana çok farklı geliyordu en başta. Artık alıştım gerçi ve bu insanlarla benim iki patronum da bu arada eşcinsel evliliği yapmışlar. İkisi de gay evliliği yapmışlar. İki restoranda çalışıyorum. İkisi de farklı kişiler. Gay evliliği yapmışlar özetle. Bu burada çok normal bir şey arkadaşlar. Bunu yadırgamıyorum. Zaten Türkiye'deyken de yadırgamıyordum ben. Her insan bence istediği şekilde yaşamalı ya. İstediği şekilde nasıl rahat hissediyorsa. Çünkü o onun hayatı, o onun düşünceleri. Sonuçta böyle bir yönelimi varsa bu insan bunu seçmiyor. Seçenler de vardı illaki ama ben araştırdım bu konuyu da. Yani bu insanlar doğduğu zaman zaten böyle hissediyorlar. Hislerini değiştirebilir misin ya? Değiştiremezsin. Neyse. Dolayısıyla şimdi nerede kalmıştım? Tam orayı da unuttum ama şeye geleyim ben. Tam kaynayacak mı? Neyse siz anlarsınız. Anladınız zaten demek istedim. Bak oraya şey yapınca burası kaynadı. İngilizce özel ders alıyorum arkadaşlar. Ben geldiğimden bu yana bazen haftada bir kere alıyordum. Bir süre bazı zamanlar haftada 2 gün aldım. Ancak oturup da saatlerce demeyeyim de kalemi kağıt alıp çalışmadım. Geldim geleli yani. Belki bazı günler çalışmışımdır ancak yani böyle kalemi kağıda alıp bir çalışma yapmadığım için böyle bazı günler yarım saat, bir saat belki hatırlıyorum. Evet birkaç gün o da. O yüzden hiç çalışmadım diyebilirim. Özel dersler haricinde. Bu özel dersler tabii ki de benim İngilizce gelişimimi çok etkilemiştir. Ayrıyetten burada da ben ilk zamanlar çok çekingen davranıyordum biraz. Çünkü arkadaşlar sadece gülüyorum insanlara yani başka diyebilecek bir şeyim yok. Ama ben bir şekilde gerçekten girişken sosyal bir insan olduğum için ilk şoku atlattım ve her bulduğumda tarzanca da olsa konuşmaya çalışıyorum ve şu an şükürler olsun gerçekten bir insanla iletişim kurabiliyorum yani derdimi anlatabiliyorum. Yani duyduğum zaman anlamlandırabiliyorum. Dün mesela film izledim İngilizce. Altyazılı izliyorum bir yandan. İngilizce altyazılı, Türkçe altyazısı da çıkıyor. Bazen bazı cümleleri %100 anlıyorum mesela. Bazı cümlelerin %50'sini anlıyorum. Bu ne demek? İşte benim İngilizcem gelişmeye başladı demek. Bu seviyeden sonra da arkadaşlarım diyor bana zaten. Şimdi anlamlandırmaya başladı. Şimdiden sonrası biraz daha hızlı gidecek. Ha bu arada şunu da söylemeliyim size. İngilizce'de bazı dönemler oluyor arkadaşlar. Öğreniyorsunuz. Ha diyorsunuz ki ya bu kadar öğrendim ben İngilizceyi. İngilizcem sanki gelişmiyor mu? Orada bir nokta oluyor. O noktayı işte biraz orada duruyorsunuz aslında. Sizin İngilizceniz gelişiyor ancak siz gelişmiyor hissediyorsunuz. Sonra oraya bir atlayınca mesela bana bu 2-3 hafta önce falan oldu. Hocama da söyledim. Hocam dedim İngilizcemin çok geliştiğini hissediyorum dedim. Ama onun öncesinde hiç gelişmiyor gibiydi. O seviyeyi bir atladım artık kulağım duyduğum şeyler daha anlamlı gelmeye başladı bana. Daha net duyuyorum yani şeyleri vesaire. Yani buraya geldikten sonra bu 10 aylık sürecimde benim İngilizcemin gelişimi arkadaşlar kısaca böyle oldu diyebilirim. Ve şunu söyleyeyim öyle direkt bir gelişim olmuyor arkadaşlar yani hemen geldikten sonra birkaç ay içerisinde değil bu bir süreç. Bu süreci hepimiz geçirmemiz gerekiyor. Yani bunu ne kadar kabul etsek de etmesek de hepimiz bu süreci geçirmeliyiz. İşte bu süreci biz nasıl değerlendirdiğimiz önemli. Ne verirsen onu alırsın mesela ben geldiğimden bu yana her gün düzenli olarak 1 saat çalışsaydım İngilizceyi şu an çok farklı seviyede olurdum yani. Dolayısıyla burada sizin İngilizce gelişiminiz de sizle alakalı oluyor. Ama mesela geldikten sonra burada sıfır İngilizce ile bile gelseniz neredeyse Şekil abi ben bir yılda belirli bir seviyeye ulaşıyorsunuz. Bak ablaya bakın bu arada. Şunu bir hanımefendi sürüyor, abla sürüyor. Hanımefendi mi? Bayan değil kadın. Kadın diyeceğiz. Bir kadın sürüyor. Özür dilerim. Feministler affedin beni. Bu arada bunlar şimdi biraz da şey yapalım ya. Şuraları gösterelim. Özetle böyle gibiydi benim İngilizce gelişim serüvenim. Tabii bir şeyler daha söyledim de fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bunlar mezar arkadaşlar. Bunlar dik giriyorlar mezara. Memati gibi. Mezara bile dik gireceğiz diyor ya. Yoksa Memati bir Hristiyan mı? Ulan mezara dik mi giriyorlardı? Şimdi lişlenmiyor dedi. Tam emin olamadım. Neyse buraya tam emin bir şey demeyeceğim. Çok kültürlüyüm gördüğünüz gibi bu arada.
Ama öğreneceğiz yani. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Aynen, öğrenmemek ayıptır, öğrenmemiz lazım. Şimdi şurada işte bir market videosu yapardım ama şurası market şu ileride. Hiç video bozulmasın, videonun konusu dağılmasın. Arkadaşlar özetleyi çok kullandım biliyorum ancak böyle ya herhalde. Aynen bunları söyleyebilirim. 10 ayda benim İngilizcem bu kadar gelişti. Yani hatır sayılır bir gelişme oldu ve daha da iyiye gidiyor diyebilirim. Böyle. Sanırım bunları diyeceğim. Evet, daha fazla uzatmayacağım. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar ben. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Yeni bir YouTuber'ız. Oradan bir like'ınızı, bir beğeninizi, şu araba geçsin. Bir like, bir beğeni, ikisi de aynı şey olsun. Bir yorum olur, bir abone olursunuz, dersiniz ki hadi ben çılgınlık yapıyorum dersin, tamam mı? Hadi beğendim, yorum da yaptım ya dersin. Bir çılgınlık yapayım, ben bir çocuğa bir de abone olayım dersin. Of, o zaman işte tadından yenmez. Zili açmayın, bunların üçünü... Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hepiniz sağlıkla kalın, esen kalın. Görüşmek üzere.